Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kapanmayla bayramı da beraberinde atlattık, geçirdik. Umarım herkes mutlu ve sağlıklı bir şekilde bayramını geçirmiştir. Herkese merhabalar. Merhabalar Emre Hanım. Merhaba. Tekrar bir arada olmak çok güzel. Beni yakından tanıyanlar bilir. Benim böyle bazı konulara ekstra yakından ilgim vardır. Bugünkü konu da onlardan bir tanesi. Su sistemi validasyonları. Ebru Hanım, su sistemi validasyonu dediğimizde ne düşünmeliyiz? Ne düşünmeliyiz? Su sistemi validasyonu kılavuzlarda da belirtildiği gibi 3 fazdan oluşuyor. Birinci faz araştırma fazı, ikinci faz kısa dönem analizlerle yaptığımız bir faz, üçüncü faz ise uzun dönem bir çalışmayı gerektiriyor. Bu su sistemi nasıl oluşuyor? Tabii ki birçok dizayn söz konusu ama genelde ön arıtma sistemiyle başlıyoruz. Ön arıtma sisteminde bir filtrasyon var, bir klorlama var ve sonrasında da yumuşatma sistemiyle devam ediyor. Daha sonra farklı özelliklerde kullanılan filtrasyon işlemleri, kimyasal dozajlama, reverse ozmoz ve elektrodiyonizasyon dediğimiz proses adımlarından oluşarak saf su elde ediliyor. Saf su elde edildikten sonra eğer steril bir üretimden bahsediyorsak water for injection dediğimiz enjeksiyonluk su üretiliyor. Farklı bir heat exchanger'lar, ısı esanjörleriyle birlikte bu sistem oluyor ve en sonunda da paslanmaz çelikte tabii ki saf su muhafaza ediliyor. Önemli olan muhafaza edildiği sürece hiçbir şekilde mikrobiyal kontaminasyona sebep olmaması. Dağıtıma girdiği noktada da tabii ki mikrobiyal son güvence altına alabilmek için de kontaminasyonu engellemek amacıyla mikrobiyal kontrol için de UV lambası hatta bulunuyor. Bu şekilde bir sistemden bahsediyoruz. Evet, faz 1 saf su üretim sisteminin her bir proses adımından sonraki numune dağıtımından, dağıtım hattındaki tüm kullanım noktaları ki bunlara yıkama noktaları da dahildir ve loop dönüş noktasından da numune alınmalıdır. Spesifikasyonlarına baktığımız zaman aslında Avrupa ve Amerika farmakopisinden baz alınarak belirlemeler yapılıyor. Faz 1 çalışmalarında üretimin olmadığını, 2 ila 4 hafta yani örneğin 10 gün gibi bir süreçte örneklemeler alındığını ve testlerin yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu kontroller, testler aslında baktığınızda günlük örnekleme alınması, ham suyun örneklenmesi, testleri, belirlenen spesifikasyonlara uygunluklar var mı, kimyasal ve mikrobiyolojik testler uygunluğunun belirlenmesi, temizlik ve sanitasyon ve bakım prosedürlerinin tanımlanıyor olması, gerekli miktarda su üretimini, yeterli miktarda su üretimini sağlamak için de ve aksiyon ve alarm limitlerinin belirlenmesi. Bunlar aslında kontroller arasında yer alıyor. Peki Ebru Hanım, faz 2 dediğimizde neyi kastediyoruz? Şimdi faz 2'nin faz 1'den hiçbir farkı olmadığını söylemiştik. Aynı numune noktalarından gene minimum 2 hafta, bu 10 iş günü veyahut da kesintisiz 14 günde olabilir. Aynı numune noktalarından numuneleri alıyoruz. Şimdi bu numuneler derken yalnızca dağıtım hattındaki numuneleri kastetmiyoruz. Kullanım noktalarını kastetmiyoruz. Aynı zamanda su işletim sistemindeki, saf su arıtma sistemindeki her proses adımından sonra da numune almak durumundayız. Burada işte yumuşatma dediğimiz, reverse osmoz dediğimiz veyahut da elektrodiyonizasyon dediğimiz proses steplerinden sonra bu proses ünitelerinin gerçekten istenilen kalitede suyu üretip üretmediğini kontrol ediyoruz. Kısaca böyle. Eğer herhangi bir şekilde spesifikasyon dışı veyahut da trend dışı bir durumla karşılaşırsak bununla ilgili mutlaka araştırma başlatmamız gerekiyor. Araştırmanın sonucunda düzeltici aksiyonlar alınmalı. Sistemde eğer revizyon gerekiyorsa, artı yeni bir işlem gerekiyorsa bunun da yapılması gerektiğini ve tamamlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu işlemler yapıldıktan sonra da başarıyla sonuçlandıktan sonra faz 3 aşamasına geçiyoruz. Faz 3 aşamasını da
Bir yıl boyunca burada numune azaltma işlemi söz konusu oluyor. Mevsimsel değişiklikleri su sisteminde görebilmek için yapıyoruz. Evet, bir ilaç su sistemi dediğimizde aslında her zaman bir loop'tan yani döngüden bahsediyoruz. Çünkü herkesin bildiği üzere bir durgun suda mikrobiyolojik bir üremeye sebebiyet veriyor. Bir de artık buna ek olarak arıtma sisteminin kendi içerisinde de bir loop olmalı diyoruz. Faz 3 aşamasında test sıklığını kullanırken aslında risk analizi değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bu faydalı bulunuyor. Böylelikle tüm dağıtım noktalarından her gün numune alma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz ve burada önemli olan nokta şu, her bir döngünün başlangıç ve bitiş noktasından örnekleme alınıyor ve bunun her gün test ediliyor olması gerekiyor. Bu önemli. Aynı zamanda risk ve trend analizi ile sıklığı belirlenmiş rutin sanitasyonlar yapılmalı ve her yıl sistemin PQR yani Product Quality Review'da yapılıyor olmalı. Evet. Şimdi diğer bir nokta Duygu Hanım'ın da bahsettiği gibi PQR, Product Quality Review. Şimdi bizim genelde şu ana kadar rastladığımız, gördüğümüz denetimlerde de ve aynı zamanda da regülasyonlarda da biz ürün için Product Quality Review yapıyoruz. Ürün kalite gözden geçirme. Ama aynı zamanda da su için de yapılmasını istiyoruz, talep ediyoruz denetimlerde. Burada trendleri takip etmek, herhangi bir sapma olup olmadığını tespit etmek veyahut da sistemde olası yapılması gereken faaliyetler, iyileştirmelerin olup olmadığını tespit edebilmek için bu PQR'ı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve eğer iyileştirmeye açık noktalar varsa da bunlar için aksiyon almamız gerektiği ifade ediliyor. Teşekkürler Ebru Hanım. Evet, bu haftaki sohbetimiz bu kadardı. Artık validasyon perşembeleri videolarımıza YouTube üzerinden de İngilizce altyazılı olarak da ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın.